Define ve arkeoloji videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda derede, nehirde, akarsularda altın nerede olur? Nasıl altın çıkarılır? Altın bulmamız için yapmamız gerekenler nelerdir? Altın bulmak için gerekli araç gereçler nelerdir ve nereden temin edilir? Kendi imkanlarımızla nasıl akarsularda altın arayıp buluruz gibi konuları özet geçeceğim ama öz bilgiler vereceğim. Eğer gerekirse tekrar isterseniz yorumlardan da zaten belirtirseniz isterseniz tekrar videoyu farklı bir video olarak devamı olarak yaparız. Şimdilik videomuz uzamasın diye öz bilgiler vermeye çalışacağım. Emin olun bu vermiş olduğum bilgileri arkadaşlar siz de denerseniz kendiniz yapabileceksiniz. Çok fazla böyle maliyet isteyen konular değil. Anlatabiliyor muyum? Biraz bilgi, çok cüzi böyle bir parayla bunu yapabilirsiniz arkadaşlar ve çok da zevk alacağınız, aynı zamanda keyifli bir şekilde yapabileceğiniz bir iş aslında bu. Gerçekten sadece hobi olarak görmeyin, aynı zamanda bunu ciddi olarak böyle üzerine düşüp de yaptığınız sürece bir iş olarak da görebilirsiniz bunu arkadaşlar. Akarsu ve dere vasıtasıyla hani sürüklenerek böyle belli bölgelerde birikmiş altınları ve toprak altından çıkan altın sularıyla da aynı zamanda böyle akarsuya karışmış olan altınları nasıl keyif alarak, zevkle, eğlenerek ve dinlenerek ve hatta arada sırada da böyle yüzerek ve aynı zamanda balık tutarak sonucu çok karlı bir altın araması yapabiliriz. Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir hobi aynı zamanda bu. Akarsuda, derede, nehirde altın aramak ve aynı zamanda tabi sadece aramakla değil, altın çıkartmak için her işte olduğu gibi arkadaşlar bir takım bilgileri bilmemiz gerekiyor. Doğru mu? Aynı zamanda ekipmanlara da ihtiyacımız var. Tabi bu ekipmanlar gözünüzü korkutmasın. Yani böyle o kadar çok da pahalı bir şeyler değil. Çok cüz'i bir para tutacak malzemelerden oluşmaktadır arkadaşlar, bilginiz olsun. Bu malzemeler altın arama işleminizi kolaylaştıracaktır. Altın sudan daha ağır bir elementtir biliyorsunuz. O nedenle akarsu tarafından sürüklenen altın, akarsuların engebeli olan yatak kısmına, kayaların altlarına, böyle gölet oluşmuş yerlere, kayalara ya da yosunlarla çimlere böyle çarparak birikme yapar arkadaşlar. Yani yosunlar, çimler bir nevi sünger vazifesi görür, onu tutar orada. Böyle filtreler yani. Bu tarz yani böyle kıvrımlı yapılara sahip akarsularda ve derelerde arkadaşlar altın bulma ihtimaliniz gerçekten çok yüksek. Aynı zamanda nehir yataklarında bulunan ağaç gövdeleri ve kökleri de aynı şekilde bu özelliğe sahiptirler. Yani bir nevi filtre görevini görürler. Altın bulmak için önce bu engebeli olan yerleri keşfetmeniz lazım. Bunu unutmayın. O akarsular hakkında arkadaşlar bilgi toplamanız lazım. Nereden geliyor, hangi sular ona birleşiyor, çıkış noktaları nerededir, ne kadar uzun bir akarsudur. Geçmişte yatak değiştirmiş mi? Günümüze kadar olan bu zaman zarfında değişikliğe uğramış mı? Etrafında yaşam olmuş mu? Yağışlı havalarda ne kadar yükseliyor? Ve hangi bölümden sonra daha çok o suda artışlar oluyor? Demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani örnek verecek olursak diyelim ki mesela 20 kilometre uzunluğunda bir dere var. A noktasından B noktasına akan bir böyle bir deremiz olsun. Ve çıkış noktasından 10 kilometre sonra bu dereye başka derelerden de böyle kollar bağlanmaya başlıyor ve dolayısıyla yarısından sonrası daha büyük bir coşkulu böyle bir akarsu haline geliyor. İşte su ne kadar güçlü debiye yani basınca sahip olur ve farklı yerlerden bağlanan kolları olursa içerisinde daha zengin bir metal karışımları olacaktır. Ama maalesef o metallerin derenin daha sakin kısmına göre dere yatağında dibe çöküp orada kalma olasılığı biraz düşecektir. Ve arama yapmanız da zaten o gibi coşkulu, debisi yüksek derelerde çok zor ve tehlikeli olacaktır arkadaşlar. O yüzden bu gibi coşkulu derelerin daha sakin, engebeli, böyle körelen, suyun debisinin kesilen yerinde arama yapmanızı ilk başta tavsiye ederim. Ve daha sonra da kazı yapıp pan yardımıyla altını eleyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii bu işi daha profesyonel yapmak istiyorum diyorsanız uygun fiyatlı su altı dedektörleri ve Sluice Box var arkadaşlar. Almanızı tavsiye ederiz. Dedektör ile deneme yanılma yöntemi yapmanıza gerek kalmaz arkadaşlar. Daha büyük altın parçaları bulabilirsiniz.
Sluice Box 10 saatte yapacağınız işi 2 saatte yapmanızı sağlar. Birazdan bahsedeceğiz bunu. Nedir ne değildir bahsedeceğiz. Bazı bölgelerde 50 kilogram çakıldan 5-6 gram ağırlığında altın bulunduğu olmuştur arkadaşlar bu şekilde. Tabi biraz da bu işi ciddiyetle yapıp biraz da şanslıysanız. Siz de bu ağırlıkta altın bulabilirsiniz. Niye bulamıyorsunuz arkadaşlar? Herkes sizin yapacağınız işi yapıyor sonuçta. Yine söylüyorum arkadaşlar bakın. Çalışmaya başlamadan önce biraz gözlem yapmalısınız. Böyle şiddetli akıntıya, eğime ve engebeye sahip akarsular her zaman şansınızı içerdiği yoğun metalden dolayı artıracak. Aynı zamanda kurumuş, çekilmiş, bataklık tarzı yerlerde de altın bulma ihtimaliniz var. Akarsuda, derede, nehirde bu gibi yerlerde altın aramak ve çıkartmak için bu tarz coğrafyaları bulmanız lazım. Derin vadilerin oluşturduğu kanyonlar, yarılmış kayalar, bölünmüş akarsular tam olarak bizler için biçilmiş bir kaftan diyebilirim aslında sizlere arkadaşlar. Ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgesi hatta Karadeniz bölgesi bu konuda çok zengin. Hatta hiç emek harcamadan suda gördüğü sarı pırıltılar ile altın bulanlar dahi var arkadaşlar. Tabii siz bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Çünkü yeni başlamışsınız, işi bilmiyorsunuz. Çünkü onlar artık bu işe kendilerini vermişler ve tabii ki zamanla tecrübelerini artırmışlar. Ama siz de zamanla tecrübe ve deneyim sahibi olacaksınız arkadaşlar. Yeter ki bir şey isteyin. Gerçekten isteyin. Ancak bu bölgelerde yapacağınız araştırmalarda sorun yaşamak istemiyorsanız gerekli tüm tedbirlerinizi almanızı ben tavsiye ederim. Bu videomuzda bayağı bir konulardan bahsedeceğiz. Sorulan sorular var. Aynı zamanda cevap vermiş olacağız. Şimdi derede altın aramak yasak mı? Ondan bahsedelim. Bu soru bize en çok sorulan sorulardan birisi. Yaptığımız araştırma sonucu bu konuda herhangi bir kanuna böyle bir rastlamadık. Ama hobi olarak yapılacak olan akarsuda, derede altın aramak ve çıkarmak kanuni engellere takılmayacak. Yani herhangi bir böyle yasa dışı olan durum yoktur. Ancak bunu bir şirket olarak yapacaksanız madencilik ruhsatı almanız gerekir arkadaşlar. Ki bazı taş ocakları bu yasayı aşmak için taş ocağı ruhsatı ile altın arama işlemi gerçekleştirmektedir. Tabii bu sadece dedikodu. Basına yansıyan bir durum olmadıkça gerçekliğinden emin olamayız değil mi? Hiçbir zamanda yansımayacağına göre külliyen yalandır diyebiliriz yani değil mi arkadaşlar? Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Neyse öyle diyelim öyle geçsin. Ne diyelim başka? Siz de rastlamışsınızdır. Tumulusun dibine var, maden ocağı kurmuşlar. Değişik böyle bir garip bir yer var. Büyük dağ gibi bir tumulus var. Dibinde bir maden ocağı var. Her zaman tesadüftür yani bunlar. Maden ocakları sadece öyle yerlerde bitiyor mantar gibi. Neyse o konuya girmeyeceğim. Başım ağrıyor çünkü. Pan arkadaşlar. Biraz da ondan bahsedelim. Videonun başında da bu aletlerden size bahsettim. Bu ürünleri bazı internet sitelerinde temin edebilirsiniz. Panlama aletleri eleme yapmak için kullanılırlar arkadaşlar. Altın bulma eleği olarak arattığınızda karşınıza çıkacaktır mutlaka. Fiyatları işte ortalama 500 TL gibiden başlayabilir. Cüzi bir fiyatları var yani. Bunların farklı kalite ve özellikleri olanlar da mevcut. Fiyatları da değişiyor tabii. Bu ürün arkadaşlar ham olarak altına ulaşmanızı sağlar. En küçük tabaka halindeki kumları pan içerisinde eleyebilirsiniz arkadaşlar. Ürünleri gördüğünüzde size pahalı gelebilir. Bu nedenle örnek veriyorum işte AliExpress sitesi üzerinden sipariş verebilirsiniz. Nasıl sipariş vereceğinizi bilmiyorsanız bilen birinden yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Çok da zor bir şey değil. Aynı ürün AliExpress sitesinde mesela kargo dahil ben hatta gözüme çarpmıştı 15-20 dolar gibi bir fiyatta karşıma çıkmıştı mesela. Tabi daha iyi ve kaliteli olanlar da mevcut bütçenize göre tabi ama en iyisini almanızı tavsiye ederim. Yani altını üzerinde tutup kaydırmadan üzerinde tutup yapıştırma o özelliği daha çok onlarda. Bunu demek istiyorum. Boşuna yapılmamış bunlar yani. Sluice Box az önce bahsettim. Bu farklı bir şeydir. Arama yaptığınız zaman zaten görürsünüz. Ben hatta yazıyorum şu anda ekranda. Bu şekilde arama yapabilirsiniz. Bu ürün ile daha fazla ayıklama işlemi yapabilirsiniz. Büyük maden şirketleri bu ürünün daha devasa böyle dozer şeklinde olanını kullanır. Kumlu su aletin üst kısmından dökülür. Altın ise en alt kısımdaki katmandaki bulunan filtre kısmına yapışır. Bu sayede çok fazla altın çıkarma işlemi elde edebilirsiniz. Bu tabii onun minyatürü ama sonuçta aynı işlemi görür yani. Ülkemizde bu ürünü satan pek yok gibi arkadaşlar. Pek rastlamadım. Mutlaka vardır ama. Ancak böyle AliExpress üzerinden pan ürünleri işte artı Sluice Box fiyatı en uygun 119 dolar gibi kargo dahil fiyatı mesela. Sipariş verdiğinizde 15-20 gün içerisinde elinize ulaşmakta. Daha ucuz yani. Biraz zaman alıyor sadece. Zamanınız zaten varsa cebinizde en azından fazla para gitmemiş olur. AliExpress'te paket halinde satılan en uygun pan ve Sluice Box aynı ürünleri Türkiye'de alsanız arkadaşlar dünyanın parası. Veya arkadaşlar sadece elek siparişi verebilirsiniz.
Başlangıç için tabii uygun olacaktır sizlere. Biraz işi öğrenince zaten o elinizdeki elek yetersiz gelecektir, otomatikman hissedeceksiniz. O zaman diğer araç ve gereci alırsınız diye daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ama biraz bir şeyler biliyorsanız alıp o hepsini beraber direkt işlem yapabilirsiniz. Şimdi akarsuda, derede altın nerede bulunur arkadaşlar? Akarsuda, derede altın aramak ve çıkartmak için önce akış yönünü belirleyin. Altın çıkarma işlemini yapabilmesi için mutlaka ulaşılabilir bir noktada olması gerekir. Bu yüzden aşındırma yapılmış bölgeleri belirleyin. Aynı zamanda çimlerin dipleri de nehirde elek görevi görmektedir. Bunu da unutmayın. Kurumuş akarsu yatakları ise işinizi kolaylaştıracak. Tortular üstünü kapattığı ve altının dibe çöktüğü için biraz fazla kazı yapmanız gerekecek ama biraz daha garanti yerler. Dediğim gibi bu tarz yerlerde bulma ihtimaliniz çok daha yüksek olacaktır. Engebeleri bu tarz yerlerde kolaylıkla fark edebilirsiniz arkadaşlar. Ve örnek verin, mesela antik şehirlerde bu tarz yerler karşınıza çıkacaktır. Bir akarsuda girdap fark ettiyseniz çok şanslısınız demektir. Gerçekten çok önemli bir şeydir. Birazdan söyleyeceğim. Suyun toplu olarak hareket ettiği yer biriktirmeye müsaittir. Yani altının birikmesine müsaittir. Altın pullarını daha fazla böyle taşıyamayan su çarpmalar ile altının bulunduğu yere düşmesini sağlar. Girdap aynı yönde olduğu için ve sürekliliği dolayısıyla birikme yapar arkadaşlar. Bu tarz yerlerde tahmin ettiğinizden yüksek miktarda altın parçaları bulabilirsiniz. Emin olun arkadaşlar. Bakın, akarsuda, derede altın aramak ve çıkartmak için bu tarz yerlerin dibinden toplayabileceğiniz kadar tortuyu kovaya doldurun arkadaşlar. Sonra toplu olarak eleme işlemine geçin. Altın bulmanızı kolaylaştıracak bilgileri vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Videonun devamında daha da güzel bilgiler vereceğim sizlere. Akarsuda, derede altın aramak ve çıkartmak zevkli olduğu kadar bir o kadar da zaman isteyen bir iş. Peki zamandan nasıl tasarruf edebiliriz arkadaşlar? Çünkü her şeyi acele yapmak istiyoruz ve öyle de olması gerekiyor aslında. Bu yönde tasarruf sağlamak için altın madenlerinin, taş ve kum ocaklarının bulunduğu bölgelerdeki akarsulara yönelin. Su ile yıkama yapan bu firmalar atıklarını böyle tekrar akarsuya ve dereye yönlendirir. Onların atık olarak kabul ettiği altın pulları tekrar nehir yatağında birikme yapar. Çünkü bu devamlı bir, sürekli olan bir şey. Bu tarz bölgelerde şansınız çok yüksek olacaktır. Bunu unutmayın. Aynı zamanda siyah çakıl ve kumların bulunduğu dereler de şansınızı artıracaktır arkadaşlar. Bu bölgeler mineral bakımından zengin ve altın oluşmasına müsaittir. Aşınma ile kopan altın pulları başka bir engebede birikme yapar. Birkaç deneme yanılma yöntemi ile bu bölgeleri test edebilirsiniz. Akarsuda bulunan yarılmış ve çatlamış olan kayalar veya işte toprak parçaları suyun yönünü belirler arkadaşlar. Kayanın dışında kalan su kayadaki çatlak ile girdap oluşturuyorsa arkadaşlar mükemmel ve oluşturur, girdap oluşturur. Yani çatlak suyun bölünmesini sağlar arkadaşlar. Zamanla tüm pullar o çatlakta birikmeye başlar. Eğer bir akarsuda damarlı ve katmanlı kayalar görüyorsanız şanslısınız. Bu bölgede altın bulunma olasılığı %80'dir kesin. Suyun böyle çarparak kayadan aldığı altın pulları hareketle başka yönde birikme yapar. Ya da bu tarz kayaların olduğu sular mineral bakımından zengindir. Hem kayada hem de akarsuda altın bulabilirsiniz. Bunu unutmayın. Şöyle bir soru daha var. Kumda altın nasıl bulunur? Şimdi arkadaşlar her şeyi özet geçiyoruz ama öz bilgi veriyoruz. Tabii ki her şeyin daha açarsak daha detaylı bir şekilde videomuz uzayacaktır ama ben öz bilgiler vermeye devam edeyim sizlere. Kumda altın arayanlar için arkadaşlar iki örnek olarak hani şunu sayabiliriz. Siyah kum ve sarı kum. Şimdi sarı kumlarda bulunan altınlar engelsiz akarsu yataklarından taşınarak kum içinde yer edinirler. Ama siyah kum ise mineral bakımından oldukça zengindir. Doğal olarak altın oluşma ihtimali de yüksektir. Siyah kum içeriğinde çok ağır maddeler yer almaktadır arkadaşlar. Siyah kumda altın bulma ihtimaliniz sarı kumda bulma ihtimalinizden %80 daha fazladır. Bunu unutmayın. Bir başka sorumuz arkadaşlar. Kayalardan altın çıkartmak konusu. Şimdi arkadaşlar bakın bu biraz zor iştir. Bizi aşar ama yine de söyleyeyim. Doğada bu tür kayalara denk gelme ihtimaliniz düşük ama bu kadar yüksek orantılı altın içeren kayayı ancak kayaların böyle
içini parçalayarak elde edebilirsiniz. Kayalar akarsu akışlarına karşı set çektikleri için çarpıp dibe çökmesini sağlar. Tabii bunun dışında kayalarda yer alan yarıklar altın nasıl bulunur diyenler için iyi bir işarettir aslında. Eğer kayalarda yer alan yarıklar akış yönüne denk geliyorsa altın pullarının orada birikme ihtimali yüksektir. Hem de çok yüksek. O yarıklar akarsu için aynı zamanda girdap oluşturur. Yani kayanın etrafından sürüklenen altın pulları da o yöne doğru sürüklenirler. Zamanla kayada biriken altın parçaları tortular ile kaplanır. Eğer nehir içinde bu tarz kayaçlar ile karşılaşırsanız altın bulma ihtimaliniz yüksektir. Dikkat edin arkadaşlar. Hiçbir şeyi es geçmeyin. Bir diğer sorumuz kayalardan altın eleme ve işleme konusu. Hobi olarak kayalardan altın çıkartmak istiyorsanız kayaların diplerinde kazı yapıp eleme yöntemi ile altın çıkartabilirsiniz. Kayaların içindeki altını çıkartmak ise oldukça zor. Bunun için parçalama ve kırma yöntemini kullanmanız gerekir. Büyük şirketler bunun için kırıcı makinelere sahiptirler. Kayaları kırıp çeşitli işlemler ile kum tanesi düzeyinde küçültürler. Toz gibi yaparlar. Daha sonra eleme makinesi ve karbon hamuru yöntemi ile altın ayrıştırılır arkadaşlar. Yani aynı zamanda şöyle söyleyeyim, siyanür de kullanılır. Tabii bunu yasal izne sahip olan firmalar yürütebilir. Sadece o firmalar yapabilir. Son aşamada elektrolizasyon yöntemi kullanılır arkadaşlar. Yani siyanürlü suda yer alan altını çıkarmak için su eksi yük ile yüklenir. Daha sonra artı yük ile su tahliyesi yapılır. Yani eksi artı var ya elektriklenmede. Burada altın nötr olduğu için arkadaşlar dipte kalacaktır. Bu şekilde ve farklı tabii ki işlemleri var bunların. O şekilde altın elerler. Konuyu açarsak bitmez bu video. Şimdi diğer sorumuz akarsuda dedektörüyle altın nasıl bulunur? Akarsularda su geçirmeyen su altı kullanımına uygun dedektörler yardımıyla altın bulabilirsiniz. Şimdi dedektörler yüksek frekans olduğu zaman demir ve diğer metaller için de ötmeye başlayacak. Yani ayırma işlemi yapmanız oldukça zor olacak. Bu nedenle küçük böyle düşük frekanslı bir dedektör almanızı tavsiye ederim. Düşük frekanslı dedektörler arkadaşlar sadece oradaki o altın için ötme özelliğine sahip olacaktır yani. Aynı zamanda düşük frekans dedektörlerinde de fiyatları cebinize de uygundur. Yani daha uygundur, daha düşüktür fiyatları. Altın nasıl aranır diyenler için diğer yöntem ise arkadaşlar tahmindir. Volkanik arazilerin olduğu akarsular altın bulmak için elverişlidir. Az önce de bahsettiğim gibi kaya dipleri, çimler, yarık alanlar, aşınmış yüzeyler, soğumuş toprak ya da çekilmiş su havzaları altın bulmak için elverişlidir. Altının hareket yönünü kısıtlayıcı alanlar altını bulma ihtimalinizi artıracaktır. Örnek vermek gerekirse mesela bazen şelalelerde yani suyun geçtiği yerin zemininde tencere gibi oyuklar yaparlar. İçinde de hatta yön veren böyle parmak gelecek şekilde yön gösteren işaretler de koyarlar ama derinliği mesela 50 santime 50 santimdir, 40 santimdir. Genişliği tencere gibidir. Çok güzel yapılmıştır. Üzerinden su akar devamlı mesela. Şelalelerde genelde bunlar olur. Niye yapılmıştır? Bunlar aynı zamanda bir altın tuzağı. Yıllardan beri üzerinden geçen suyun içindeki o altınlar onun içerisine düşer. Suyun debisi onun içinde güçsüz olduğundan dolayı onları tekrar ayağa kaldıramaz ki zamanla zaten kum da geliyor ona. Kumun içinde kalırlar. Ve üzerinden geçen su gider. Suyun hızı devamlı onun üzerinden işler. Onun üzerinden geçerken bir boşluktan geçtiğini düşün. Tık düşersin hemen oraya. Altın da böyledir. Ve zamanla da gidip onun içindeki o tortuyu alırlar ve altınları çıkartırlar. Eskiden de bu şekilde yapılırdı ve hala da günümüzde mevcuttur. Benim Kazankaya diye bir videom var. Birkaç tane hatta videom var. Orada aynı şelalenin tam ortasında, üstünde aynı şekilde altın tuzakları var. İzleyin bakın. Şimdi arkadaşlar videomuza da bu arada devam edelim. Altın nasıl temizlenir? Altın temizleme işlemine arkadaşlar panlama denir. Yani eleme işi. Bu malzemeye az önce de anlattığım gibi bazı internet sitelerinden veya hobi malzemeleri satan platformlardan ulaşabilirsiniz. Akarsulardan ve nehir yataklarından altın çıkardığınız zaman yıkama işlemi yapmalısınız mutlaka. Tabii altını kumdan ayırmak kolay olmayacaktır. Hele yeni yapıyorsanız bu işi. Ama yeter ki bulun. Bunu ayırırsınız her türlü. Önce yıkama yaparak havada kalan hafif kumlardan kurtulursunuz arkadaşlar. Bunu 3-4 defa tekrarlarsanız. Daha sonra pan yardımı ile dipte altın ile böyle karışmış olan kum temizlenir. Bu işlem için filtreye ihtiyaç duyabilirsiniz ki duyacaksınız. Bu da kahve kağıt filtreleri bu işlem için
uygundur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi tabii bir de böyle şey var. Kral suyu dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Kral suyu olarak bilinen bir malzeme, böyle bir temizleme yöntemi vardır. Kral suyu içerisinde olan bazı asitler var arkadaşlar. Detaylara şu an girmek istemiyorum. Sonuçta onu yapacak haliniz yok. Bu su ile doğada bulunan hemen hemen her şeyi eritebilirsiniz. Altın ve platinle tepkimeye giren kral suyu altını eriterek böyle bir araya toplanmasını sağlamaktadır. Ancak kral suyunun kullanımı tehlikelidir arkadaşlar. İnsan vücuduna temas ettiği anda yakma ve delme etkisi gösterir. Solunum yolu ile de zehirlenmek mümkündür. Tehlikeli bir şeydir yani. Sizin yapmanızı tavsiye etmem. O yüzden detaya fazla girmedim. Şimdi akarsuda, nehirlerde, derede altın aramak ve çıkartmak ile ilgili bu define ve arkeoloji videomuzda videoyu uzatmamak adına arkadaşlar şu anda size anlatacaklarımız bu kadar. Ama aklınıza takılan sorularınızı yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar paylaşarak ve beğenerek bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir not düşelim parantez içerisinde. Altın arama işleminde başarılı olmak için arkadaşlar tüm yasal izinlerin alınmış olduğuna emin olun. Ayrıca daha hızlı sonuçlar üretmek için de daha önce arama yapılan ve başarılı olunan noktaları aramalısınız arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın diyorum. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. İyi ki hep beraberiz. İnşallah da bu şekilde olmayı diliyorum. İnşallah da bu şekilde kalırız. Daha da topluluğumuz büyür ve daha da kalabalık oluruz inşallah arkadaşlar. Bu da sizlerin sayesinde olacak. Paylaşımlar yaparsanız tabii videolarımızı beğenirseniz özellikle paylaşım yaparsanız bu şekilde daha çok kalabalık olacağız inşallah. Görüşmek üzere diyorum. Şu ana kadar vermiş olduğunuz destekleriniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar sizlere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.